Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Kanalımıza destek olmayı unutmayalım. Bugün sizlere Behringer X32 hakkında gate, kompresör nasıl kullanılır, lavkat nasıl kullanılır, artı 48 volt nelere verilir, faz tersleme nerede yapılır, bunlardan bahsettim. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi sizlere gate, kompresör, lavkat, 48 volt ve faz tersleme hakkında şu bölümle ilgili bilgi vereceğim. Gate'imizi seçiyoruz. Hangi kanalımıza gate vermek istiyorsak seçiyoruz. Ve şunu şöyle salayım, sesim gitmesin. Kaydımı buradan yapıyorum. Gate'imizi aktif ediyoruz. Şurada threshold'umuzu ayarlayabiliyoruz. Yani eşik anlamına geliyor. Burada gate mi kullanmak istiyoruz? Yoksa şunu kapatayım. 4 tane modu var. Bunları mı kullanmak istiyoruz yoksa Docker mı kullanmak istiyoruz? Bunları seçiyoruz. Atak ne kadar süre, kaç milisaniye sonra gate'in devreye gireceğiyle hakkında bilgi veriyor. Hold, yani gate'in ne kadar süre tutsun. Bu mesela atakta kick'e vurdu, bir rezonansınız var. Bu rezonansı kaç saniye, kaç milisaniye tutsun? 1.0 milisaniye yapmışım ben bunu. Hold sıcaklığını, bu tutmasını ayarlayabiliyorsunuz. Relays de yine aynı şekilde geri salma olarak anlamına geliyor. 77 milisaniye sonra sen gate'i komple sal diyorsunuz miksere. Range, aralık. Hangi aralıkta olsun? Ben de şu an aktif olmadığı için, ben kapattığım için, kaydı yaptığım için gate olmasın diye kapattım gate'i. Ondan sonra range'de aralığı belirleyebiliyorsunuz. Şuradan aşağı inip gate'inize filter frekansını ayarlayabiliyorsunuz. Şu frekanslar arasında gate koy. Burada da slope'da da hangi modda gate koyacağını belirtiyor. Burada da hangi kanalın select'ini yapabiliyorsunuz. Kompresörde tekrardan yine aktif etmek için bunu basmanız gerekiyor. Yani şu şekilde bunu kullanabiliriz. Şu an gösterebilirim size. Hey he 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 he. Şu an kompresörümüz şu yukarıdan ne kadar derecede bastığını gösteriyor. Hey he 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 he. Burada da yine aynı şekilde threshold eşik anlamına geliyor. Şurada oranı var. Yani 10'da 1 bassın, 10'da 4 bassın, 10'da 5 bassın, ondalık değer üzerinde. Şu select'e bastığınızda bunu expander'a, şunu şöyle salayım. Buradan da bunu expander'a çevirebiliyorsunuz. Burada yine tekrardan atak var. Ne kadar? Şu şekilde göstereyim. Hey he 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 he. Kaç milisaniye sonra devreye gireceğini seçiyorsunuz. Hold'dan yine tutma değerini ve release'den geri salma değerini seçiyorsunuz. Şurada otomatik olarak da kullanabiliyorsunuz ama kendinizin ayarlaması, her enstrümana göre kendinizin yapması daha mantıklı. Burada make-up gain'iniz var. Kompresörünüze ayrıca bir kazanç sağlattırabiliyorsunuz make-up gain'le. Şurada da 3. potunuzda gain yazan da kompresörünüzün keskinliğini ayarlayabiliyorsunuz. Kompresörünüze filter frekansını girebiliyorsunuz ve burada da az önce bahsettiğim gibi şu modlarını değiştirebiliyorsunuz. Şurada lavkat seçeneğinde ise seçili kanalınıza delay verip aktif edip kapatabiliyorsunuz. Lavkat'ı aktif edip kapatabiliyorsunuz. Lavkat'ın kaç hertz'de olması gerektiğini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bunu şu şekilde de yapabiliyorsunuz. Kanalınızın equalizer kısmına girdiğinizde VIO'ya basıyorsunuz. Şu şekilde giriyorsunuz. Sol alt köşede lavkat'ı aktif edip kapatmada bulunuyor. Bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Şurada 48 volt gain ve faz tersleme var. 48 volt Phantom 48'de çalışan AKG kondansör mikrofonları olur. Az önce AKG diyordum. AKG C411'lerde kullanabilirsiniz. C1000'lerde ya da kondansör davul setlerinde kullanabilirsiniz. BT91 artı 48 voltla çalışıyor. Orada kullanabilirsiniz. Faz tersleme de şu şekilde kullanabilirsiniz. İç dış kick koyduğunuzda iki mikrofon birbirine faza gireceği için daha sağlıklı bir sound alabilmek için faz terslemeyi de kullanabilirsiniz.